Düşünün, bir sultan en korunaklı sarayında en güvendiği muhafızlarıyla çevrili bir şekilde uyuyor. Sabah uyandığında yastığının üzerinde bir hançer ve bir not buluyor. Eğer isteseydik bu hançer yastığına değil kalbine saplanırdı. Bu bir tehdit değil, bir mesajdı. Mesajı gönderenler ise tarihin en korkulan ve en gizemli suikastçı örgütüydü. İşte bu Haşhaşilerdi. Onlar, dağın yaşlı adamı olarak bilinen efsanevi liderleri Hasan Sabbah'a sorgusuz, sualsiz itaat eden, ölüme bir an bile tereddüt etmeden giden fedailerdi. Peki bu inanılmaz sadakatin ve korkusuzluğun ardındaki sır neydi? Onları dünyanın en güçlü hükümdarlarını bile titreten bir güce dönüştüren şey neydi? Gerçekten de herkesin de söylediği gibi Haşhaş'ın etkisiyle zihinleri kontrol edilen katiller miydiler? Ve en önemlisi Alamut Kalesi'nin içinde saklandığı söylenen o efsanevi sahte cennet bahçesi gerçek miydi? Bugün çağların perde arkasında bu suikastçı tarikatının efsaneleri ve gerçekleri arasındaki ince çizgide yürüyeceğiz. Haşhaşiler hakkındaki en meşhur ve en kan donduran hikayeler, ünlü gezgin Marco Polo'nun anlatımlarıyla Batı dünyasına yayılmıştır. Bu bizim kışkırtıcı tezimiz, yani herkesin bildiği o meşhur hikaye. Polo'ya göre Hasan Sabbah'ın dehası şeytani bir manipülasyon yöntemine dayanıyordu. Önce tarikata en yetenekli ve en güçlü gençler seçilirdi. Bu gençlere içinde uyuşturucu olduğu söylenen özel bir şerbet içirilirdi. Derin bir uykuya dalan fedai adayı gözlerini açtığında kendisini daha önce hiç görmediği bir yerde bulurdu. Alamut Kalesi'nin en gizli yerinde, kimsenin bilmediği o efsanevi bahçede. Burası, Kur'an'da vaat edilen cennetin birebir kopyası olarak tasarlanmıştı. Süt ve bal akan nehirler, en lezzetli yiyecekler, en güzel kokular ve en önemlisi kendilerine hizmet eden dünya güzeli huriler. Genç adam burada hayatı boyunca hayal bile edemeyeceği zevkleri tadar ve buranın gerçekten de cennetin bir ön izlemesi olduğuna tamamen ikna olurdu. Ona eğer dağın yaşlı adamının her emrini yerine getirirse öldüğünde ebediyen bu cennete döneceği söylenirdi. Birkaç gün sonra aynı uyuşturuculu şerbetle tekrar uyutulur ve uyandığında kendisini yine kalenin soğuk ve sert gerçekliğinde bulurdu. Artık onun için bu dünya geçici bir sınav, ölüm ise o muhteşem cennete açılan bir kapıydı. Bu yöntemle zihni yıkanan fedai, liderinin tek bir sözüyle en tehlikeli görevlere gözünü kırpmadan gider, bir sultanı veya veziri öldürdükten sonra yakalanacağını bilse bile asla kaçmazdı. Çünkü onun için ölüm bir son değil, en büyük ödüle, o sahte cennete dönüşüm biletiydi. Bu hikaye Haşhaşilerin neden bu kadar korkutucu olduğunu açıklıyor gibi görünüyor, değil mi? Bu gerçekten de akıl almaz bir hikaye. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Modern tarihçiler Marco Polo'nun anlattığı bu hikayenin büyük ölçüde Haşhaşilerin düşmanları tarafından uydurulmuş bir karalama propagandası olduğunu söylüyor. Gelin şimdi de antitezi, yani bir de tarihi gerçekleri inceleyelim. Öncelikle Haşhaşiler kimdi? Onlar Nizari İsmailileri olarak bilinen Şii İslam'ın bir koluydu ve kendi dönemlerinde Sünni olan devasa Selçuklu İmparatorluğu tarafından sürekli takip edilen, baskı gören ve sapkın olarak nitelendirilen bir azınlıktı. Yani onlar keyfi terör estiren bir grup değil, inançları ve canları için savaşan bir topluluktu. Liderleri Hasan Sabbah ise bir uyuşturucu baronu değil, inanılmaz bir zekaya sahip bir din alimi, bir strateg ve bir devrimciydi. O, fethedilemez denilen Alamut Kalesi'ni kılıçla değil, yıllar süren gizli bir propaganda ve stratejiyle tek bir damla kan dökmeden ele geçirmişti. Peki ya Haşhaşi ismi? Bu ismin onların düşmanları tarafından kullanılan aşağılayıcı bir lakap olduğu düşünülüyor. O dönemde bu kelime esrarkeş anlamından çok ayyaş güruh, toplum dışı ayak takımı gibi bir hakaret olarak kullanılıyordu. Cennet Bahçesi efsanesine gelince, Alamut, İran'ın yüksek, kurak ve sarp dağlarında bir kaledir. Marco Polo'nun anlattığı gibi içinde nehirlerin aktığı, her türden meyvenin yetiştiği dev bir vaha yaratmak o coğrafyada ve o teknolojiyle neredeyse imkansızdır. Üstelik Marco Polo anılarını Moğolların Alamut'u yerle bir etmesinden çok sonra yazmıştır. Yani o bu bahçeyi hiç görmemiş, sadece duyduğu efsaneleri aktarmıştır. Onların asıl silahı uyuşturucu değil, inançtı.
Fedailer saatlerce süren ağır bir dini ve felsefi eğitimden geçerlerdi. Liderlerine olan bağlılıkları bir uyuşturucunun verdiği sahte bir histen değil, davalarına olan derin inançlarından ve bir şehitlik mertebesine ulaşma arzusundan geliyordu. Suikastı bir yöntem olarak seçmelerinin sebebi ise basitti. Sayıca çok azdılar. Devasa Selçuklu ordularıyla meydan savaşında kazanma şansları yoktu. Bu yüzden bir veziri veya bir komutanı ortadan kaldırarak düşmanlarına daha büyük bir darbe vuran tarihin ilk asimetrik savaş taktiklerinden birini uyguladılar. Peki şimdi iki ucu birleştirelim. Bir yanda kan donduran bir sahte cennet efsanesi, diğer yanda ise inançları için savaşan bir topluluğun politik mücadelesi var. Gerçek bu ikisinin neresinde? Biz çağların perde arkası olarak bu iki anlatıyı birleştiren ucu açık bir hipotez sunmak istiyoruz. Hipotezimiz şu: ya eğer cennet fiziksel bir bahçe değil, zihinsel ve ruhani bir aydınlanma hali ise, Hasan Sabbah sadece bir komutan değil, aynı zamanda Gnostiklere benzer şekilde maddenin ve görünenin ardındaki gizli bilgiyi, yani batını ilmi öğreten bir üstattı. O, fedailerine uyuşturucuyla sahte bir cennet göstermiyordu. Onları uzun ve zorlu bir felsefi eğitimden geçirerek, onlara bu dünyanın bir hapishane olduğunu ve gerçek özgürlüğün ancak bu bilgiye ulaşarak, yani zihinsel bir cennete ererek mümkün olacağını öğretiyordu. Efsanelerdeki şarap, süt ve huriler aslında bu ruhani bilgeliğin ve aydınlanmanın sembolik anlatımlarıydı. Alamut'taki asıl cennet topraktan değil, kitaplardan ve felsefeden oluşuyordu. Çünkü kale dönemin en büyük kütüphanelerinden birine sahipti. Ancak Hasan Sabbah aynı zamanda bir psikolojik savaş dehasıydı. Belki de bu sahte cennet efsanesinin yayılmasına bizzat kendisi izin verdi, hatta onu körükledi. Düşmanlarının, fedailerinin insanüstü bir motivasyona sahip olduğuna inanması, onlardan daha çok korkmasını sağlıyordu. Yani efsane, hem düşmanların bir karalama propagandası, hem de Haşhaşilerin bizzat kullandığı bir korku silahıydı. Alamut'un asıl sırrı ne bir uyuşturucu ne de bir bahçeydi. Asıl sır, Hasan Sabbah'ın insan psikolojisini ve inancın nasıl keskin bir silaha dönüştürülebileceğini çok iyi bilmesiydi. Bu, bizim efsane ve gerçeği birleştirerek vardığımız sonuç, zihinsel bir cennet ve onu çevreleyen bir korku efsanesi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Haşhaşiler, inançları için ölüme giden adanmış müminler miydi? Yoksa bir sahte cennet vaadiyle kandırılmış suikastçılar mı? Hasan Sabbah, bir din alimi ve özgürlük savaşçısı mıydı? Yoksa tarihin en büyük manipülasyon ustalarından biri mi? Bu gizemli tarikat hakkındaki kendi teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Tarihin en korkulan gizli cemiyetinin sır perdesini araladığımız bu bölümde bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Unutmayın, bazen en güçlü silahlar kılıçlar değil, zihinlere fısıldanan hikayelerdir. Çağların perdesini aralamaya devam edeceğiz. Yeni bir videoda, yeni bir gizemin peşinde görüşmek üzere, hoşça kalın.